Merhaba, merhaba canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün çok merak edilen bir sistemin videosunu çekiyorum. Air GPU. Bu size tamamıyla bir bilgisayar veren bir sistem. Yani öyle play deyip oyuna girmiyorsunuz. Bayağı bilgisayarı size veriyor. Kendi masaüstünüz oluyor. Siz bütün sistemi belirliyorsunuz. Bilgisayarım işte şöyle bir ekran kartlı olsun, böyle bir SSD olsun, şöyle RAM olsun, böyle işlemci olsun diye belirliyorsunuz ve ondan sonra tamamıyla bir bilgisayarı sizin hizmetinize sunuyor. Çok güzel bir sistem. Bir 6 saat kadar kullandım. Bu arada zaten sistemde GTA 5'i deneyeceğim. Baştan söyleyeyim. 6 saate kadar kullandım. Çok temiz bir sistem. Fiyatlarını da göstereceğim. Nasıl yapıldığını da göstereceğim. Sadece üyelik oluşturmaları geçeceğim. Artık üyelik oluşturmalar biliyorsunuz hep aynı. Mailinizi yazın, şifrenizi yazın. Mailinizde gelen linki onaylayın. Olay bitti gitti. Ondan sonra zaten sitenin içindesiniz. Sistemin artık hangi şeyleri kullanacaksanız işte ekran kartını, işlemci falan onları seçip oluşturacaksınız. Bunun için de neler yapmanız gerekiyor? Sistemi oluşturduktan sonra ne yapılması gerekiyor? Çünkü o çok önemli. Belirli bir şeyle kullanabiliyorsunuz. Bunu videonun içinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Air GPU ekibine de çok teşekkür ederim. Mailleştik. Sağ olsunlar. Denememi istediler. Yani ben deneyip onayladıktan sonra size videosunu çekiyorum biliyorsunuz. Ve sistem gerçekten anlatıldığı kadar varmış. Çok anlatılıyordu. Merak ediyordum. Yani gerçekten stabil çalışıyor mu diye ama güzel. Çok güzel bir sistem. Öncelikle şöyle bir geçelim. Evet. Air GPU'nun normal ana sayfasına geliyorsunuz. Orada ana sayfada önce üyelik oluşturmanız gerekiyor. Ben orayı göstermeyeceğim. Normal mailinizi yazın, şifrenizi yazın, create deyin. Ondan sonra maile gelen linki onaylayın. Hemen sonrasında bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfada işte dediğim gibi location belirliyorsunuz. Yani biliyorsunuz ki Türkiye'de server yok. O yüzden size en yakın location'ı seçiyorsunuz. Niye? Gecikmesi daha az olsun ve daha iyi deneyim sunsun diye. O yüzden buradan bakın bir sürü tam gözüküyor değil mi? Evet. Bir sürü location var. Yani nasıl diyeyim yer var. RTX'li bilgisayarlar daha fazla aslında US tarafında yani Amerika tarafında. Frankfurt şu anda en iyi MS'i veren yani 57 MS diyor. Ve gerçekten ben gecikmeyi hiç hissetmedim. Bunu da size zaten göstereceğim. Gecikmeyi hiç hissetmediğim için de Frankfurt bilgisayarı kurdum. Ben size sadece kurulumu göstereceğim. Kurulmuş bir sistemim var. Oraya çünkü GTA 5'i falan yükledim. Buradan seçiyorsunuz. Frankfurt'u seçtiniz. GTX 1080'li Tesla T4'lü bir sistem var. Bu saati 0.85 dolar. Saat başı 0.85. Aslında ucuz bir sistem. Yalnız bizim kur farkımızdan dolayı evet saatliği birazcık fazlaya geliyor. Fakat hani ihtiyacınız varsa her şeyi yapabiliyorsunuz. Çünkü bilgisayar sizin emrinizde. İster Photoshop yapın, ister Premiere yükleyin, kurgu yapın, montaj yapın. İster YouTube'dan video izleyin. Yani ne yapmak istiyorsanız istediğiniz oyunu yükleyin, oynayın. Hiçbir farkı yok. Kendi bilgisayarınız gibi oynuyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Burada RX 5700 XT'li var. Burada RTX 3080'li var. Tabii ki ekran kartı arttıkça fiyat da artıyor. Yani RTX 3080'li bir sistem kullanmak istiyorum diyorsanız 1.30 dolar saatliği. Sonra geliyoruz CPU ve RAM olayına. Burada da 16 GB RAM'li sistem seçebilirsiniz. 32 GB RAM'li sistem seçebilirsiniz. 16 GB yeterli ama sizin keyfinize bağlı. Bu tabii ki fiyatı arttırıyor. Şimdi 16 GB mesela 1.25 saatlik 1.25 yapıyor. Mesela 32'yi seçtiğiniz zaman 1.75 yapıyor. Yani RAM'e göre sizin saatlik fiyatınız artıyor. Burada 720p 60 fps 5 megabit
harcıyormuş. Burada 1080p 60 FPS'i de seçebilirsiniz. Ben 1080p'yi seçtim. Şimdi göstereceğim size. Burada şeyi seçiyorsunuz. SSD kapasiteniz ne olsun? Bana 100 GB yeter diyorsanız 100 GB seçersiniz. 150 yeter, 200 yeter diyorsanız 500'e kadar seçebiliyorsunuz. Aylık ücretlendirme var. Daha doğrusu bu günlüğe, saatliğe bölünüp yansıyor. Yani çok çok cüzi bir miktar yansıyor. Mesela 200 GB yeterli olur diye düşünüyorum. Gerekirse oyun silersiniz. Problem yok. Burada Windows Server 2022'de kalabilir. Ondan sonra hemen şöyle bir kontrol edeyim. Tamam, bunu seçtik. Frankfurt'u seçtik. 1080p'yi seçtik. 200 GB. Tamam. Create Machine diyorsunuz. Yani makinayı oluştur bana. Bakın makinanız oluştu. Şimdi yapmanız gereken şey starttan önce para yüklemek. Add Credit diyorsunuz. Sonra sizi şu sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada da ne kadar yüklemek istiyorsanız siz de belirleyebiliyorsunuz. Şuraya tıklayarak 10 dolar yükleyin, 25 dolar yükleyin. Ve bir sistem daha göstereceğim size. Yedek server'ı kullanarak daha az ödüyorsunuz. Mesela saatlik 1.45 ödeyeceğiniz yerde 0.85 ödüyorsunuz. Aynı sisteme. Sadece yedek server'ı kullanarak. Saatlerce yedek server'da kullandım. Hiçbir problem çıkmadı yani. Öyle söyleyeyim. Buraya yükledikten sonra şöyle gelelim tekrar. Yükledikten sonra şurada bakın, ben yedek server kapasitesini kullanmak istiyorum. Yani diğer server kapasitesini kullanmak istiyorum derseniz %28 indirimli kullanıyorsunuz. Yani şuna tıkladığınız anda 1.05'e düşüyor saatlik. Normalde 1.45 ama 1.05'e düşüyor. Şimdi bilgisayarınız sizin hazır. Benim hazır olan bilgisayara gelelim. Şimdi benim hazır olan sistemim bu. Daha demin size gösterdiğim gibi hazırladığım 5-6 saatte kullandığım bir sistem. Şurada da işte yani bütçem var. Saatlik harcıyor demiştim size onu. Sonra burada start düğmesine basacaksınız. Yalnız Parsec diye bir uygulama var. Parsec uygulamasıyla uzak masa üstüne direkt bağlanıp hiçbir gecikme olmadan kullanabiliyorsunuz. Yani Windows'ta var ya uzak masaüstü sistemi. İşte onun aynısı ama uzak masaüstü sisteminde pek o stabilliği alamadım. O yüzden Parsec en güzeli. Parsec diye aratıp indirirseniz, üye olursanız zaten anlarsınız. Şimdi yapmanız gereken şu ama. Parsec'te bilgisayarınız gözükecek ki yani connect deyip, bağlan deyip bu bilgisayara bağlanacaksınız. Yani şu anki oluşturduğumuz bilgisayara bağlanabileceksiniz. Öncelikle o yüzden bunu kurdunuz, parayı yatırdınız. Sonra start dediniz. Şöyle start diyeyim. Bakın başlatılıyor. Bu başlarken de şundan bahsedeyim. Bu Parsec sisteminde her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl çözünürlük olsun? 1080p mi, 720p mi, yoksa 4K mı, 2K mı? İstediğiniz her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Buna sadece tek yapmanız gereken bir şey var. Bir kereye mahsus uzak masa üstüne bağlanmanız gerekiyor. Uzak masaüstüyle beraber Air GPU sisteminizde Parsec yüklü oluyor zaten. Şimdi göstereceğim. Giriyorsunuz. Parsec'te share yani yayınla demeniz gerekiyor. Yayınla dedikten sonra direkt çıkabilirsiniz uzak masaüstünden. Orayla işiniz bitti. Bundan sonra sadece Parsec. Oraya giriyorsunuz, istediğiniz her şeyi yükleyin. Kendi bilgisayarınızmış gibi kullanabilirsiniz. Evet, başlattı. Şimdi Connect with Microsoft Remote Desktop. Ya uzak masaüstüyle bir bağlan diyor. Öncelikle öyle bir bağlan diyor. Şimdi buna tıklıyoruz. Bakın burada bir dosya iniyor. Bu dosyaya tıkladığınız zaman işte bilgisayarınızda uzak masaüstü Windows uzak masaüstünün kurulu olması gerekiyor. Kurulu değilse bunu indirip kurabilirsiniz kendi bilgisayarınıza. Sonra buna tıklıyorsunuz. Şöyle bağlan diyorsunuz. Uzak bağlantı başlatılıyor diyor. Diğer ekranımdan bakıyorum bu arada. Buralar çok kolay. Buraya bağlanıp
Öncelikle bak mesela bu hatayı almam güzel oldu. Daha bilgisayarınız başlamamış dedi. Yani daha başlatılmamış. İşte şurada başlatılıyor yazıyor. Yani daha bilgisayar başlatılmamış. Büyük ihtimalle yedek server kullandığımız için başlatması uzun sürüyor. Eğer siz ben indirim istemiyorum abi, benim direkt başlatılsın diyorsanız bu tiki kaldırabilirsiniz buradan. Net bir şekilde başlar. Şimdi bunu beklemek zorundayız. Bunu beklerken de şöyle söyleyeyim. Bu cloud sistemi aslında sadece gaming sistemi olarak düşünmeyin. Yani oyun oynamak için kullanıyoruz cloud'u ama streaming yani cloud teknolojisi aslında her şeyi yapmanızı sağlıyor. Fakat bu direkt size bilgisayar verilmesi birazcık pahalıya patlıyor. Yani adam diyor ki abi sen diyor atıyorum 30-40 bin liralık 50 bin liralık bir bilgisayar yerine işini görebileceğin şekilde benim server'ımı benim bilgisayarımı kullanabilirsin diyor. Evet şu anda başladı. Bakın running diyor yani tamam başlatıldı. Devam ediyor. Şimdi tekrardan diyebilirsiniz. Diğerini de açabilirsiniz. Hiç problem değil. Ben garanti olsun diye tekrardan dedim. İndirdi. İndirilenler klasörünüze indirdi. Buraya bir kere tıklıyorsunuz abi. Bağlan. Sonra size parola soruyor. İşte parola da şuradaki password. Buradaki parola. Şimdi ben göstermeyeceğim ama copy diyorsunuz buradan. Büyük ihtimal bu video çekenler için yapılmış bir şey. Copy diyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Tamam. Bağlan. Tekrar evet mi hayır mı diyor. Uzak masa üstüne bağlanıyorsun. Bak diyor güvenli olmayabilir diyor ama güvenli. Yani hiçbir problem yok. Evet diyorsun. Şu anda bakın Air GPU'nun bilgisayarındayız. Yani burada görmediğiniz bir şey var. Şöyle hatta şöyle alayım. GTA 5. Ben bunu yükledim. Steam'i yükledim. Epic Games Launcher'ı yükledim. Ondan sonra bakın burada parsec dediğim olay da şu. Bakın parsec bu. Bu parsec işte burada yüklü oluyor. Parsec giriyorsunuz buraya. Zaten kullanıcı oluşturmanız aynı. Mailinizi yazın, şifrenizi belirleyin. Ondan sonra tamamdır kullanıcı oluşturuldu oluyor. Sonra buradan siz share deyip yani yayınla diyorsunuz. Bunu kapatabilirsiniz. Şöyle kapatın. Bunu da kapatabilirsiniz. Parsec çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra işte şu connect onu yapmadan yani Windows uzak masa üstüne bağlanmadan gelmez. Ona bağlandıktan sonra share dedikten yani yayınla dedikten sonra bu connect yani bağlan kısmı gelir. Sonra burada ayarlar bakın settings var. Burada istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben ne demişim? Büyük ekran yani full screen başlasın. Geri kalan şu host'a bakalım. Evet 1920'ye 1080 başlasın. 30 megabit. Aynı bu cloud gaming sistemlerinde seçiyoruz ya bitrate. Bu da aynı. Yani ne kadar kullansın senin internetini diyor. Yani ne kadar limit olarak kullansın. Ona göre siz kendi internet hızınıza göre bunu belirleyebilirsiniz. 60 FPS olsun dedim. Okeydir. Bunda da hiçbir şey yok. Gamepad'inizi bağlayabilirsiniz. Buradan gamepad ayarı yapıyorsunuz. Kablolu, kablosuz, PlayStation, Xbox ne kullanıyorsanız buradan ayarınızı yapıyorsunuz. Buradan connect dediğiniz zaman bilgisayarınız açılıyor. İlk ekranınız sizin böyle mavi bir ekran oluyor. Diyor ki önce diyor şifreni gir sen olduğunu bileyim. Buradan parsec şuraya şu logoya tıklıyorsunuz. Buradan zaten bitrate'inizi falan her şeyinizi görürsünüz. Ayrı bir videoda yaparım isterseniz. Çok fazla ayarı var çünkü. Buradan CTRL Alt Del şuraya tıkladığınızda sizi şifre ekranına atar. Ha bu arada şifre şimdi biz Frankfurt'tan bağlandığımız için klavye ayarı farklı. Bizim gibi Q klavye değil. Bunu önce uzak masa üstüne bağlandık ya indirdik. Uzak masa üstüne bağlandık. Orada Türkçe dilini ayarlayın. Q klavyeyi ayarlayın. Rahat edin çünkü burada et işaretini falan koymak çok zor. Şuraya ben bir yazayım. Welcome.
Bakın şu anda girdim. Şunu da tekrar indireyim. Evet. Şu anda Air GPU'nun Parsec üstünden ana sayfasındayım. Bakın bütün uzak masaüstüne bağlandığımızda yaptığımız ayarlar falan hepsi, GTA 5'in logosunu buraya çekmiştik. Biliyorsunuz hepsi kalıyor. Siz kullandığınız süre boyunca sizin serverınız aktif. Yani sizin bilgisayarınız aktif. Hiçbir bilginiz falan kaybolmuyor. Siz makinayı silene kadar. Delete dediğinizde, yani benim makinamı sil, ben artık kullanmayacağım dediğinizde tüm bilgileriniz siliniyor. GTA 5'e girelim. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bakın, normal kendi bilgisayarınız. Hiçbir şu anda bir gecikme yok. Hatta şuradan örnek veriyorum. İnternetten dolayı böyle bir kasılma oldu, bir şey oldu. Hemen şuradan limitinizi değiştirebiliyorsunuz. 10 megabit'i alabilirsin, 5 megabit'i alabilirsin ama çözünürlüğünüz düşer. Ne kadar çok internet, yani upload'u kullanırsa o kadar çözünürlük iyi olur. Buradan istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Yani en başta ayarladığımız şeyi siz sonradan da ayarlayabiliyorsunuz yani. Şu anda Air GPU'nun sistemindeyim. Bir girelim şuna. Epic Games Launcher'ımıza girdik. Rockstar Games'i bu arada yükleyin. Rockstar Launcher'ı da yükleyin çünkü Rockstar olmadan GTA 5'e giremiyorsunuz, biliyorsunuz. Zaten şu anda girdik. GTA 5'imiz açılacak ve rahatlıkla oynayacağız. Kendi bilgisayarımızmış gibi oynayacağız. Bu arada Parsec üzerinden de niye bağlanıyoruz? Gamepad'i uzak Windows masaüstü görmüyor. Hatta şöyle, ben Gamepad'i de bağlayayım. Evet, şu an Gamepad'de bağlandı. Sesi de geldi. Şu anda GTA 5'imiz açılıyor. Bakın, çözünürlüğü şu an görüyorsunuz zaten. Hiçbir fark yok. Kendi bilgisayarınızdan hiçbir fark yok. Bu arada beklerken kanala abone olmayı unutmuyoruz. Yeni gelen abonelerime çok teşekkür ediyorum. Cansınız, ciğersiniz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Yorum atmayı unutmuyoruz. İstediğiniz soruyu sorun. Discord kanalıma da bekliyorum. Orada çok güzel sohbetler dönüyor. Cloud Gaming'le alakalı, oyun sektörüyle alakalı istediğiniz her şeyi sorun. Gelin konuşalım, yani hiç problem yok. Evet, şu anda GTA 5'imize girdik. Şöyle çıkayım ben. Franklin! Hey, what's going down, The market, my boy. Liquidity's a bitch. Yes, Şimdi bakın, şöyle göstereyim size. Hiçbir takılma, hiçbir şekilde bir FPS kaybı, çözünürlük kaybı, hiçbir şey yok. Kendi bilgisayarımda yüklü gibi oynuyorum. İşte cloud sisteminde uzağa bağlanmak bu yüzden çok önemli. Çok da güzel bir sistem. Şöyle birazcık koşayım. Şöyle, hatta bir tane de arabayı alalım ve sürelim. Aslında güzel bir araba alsak da olurdu ama şu var. Pardon. Evet. Gerçekten hiçbir gecikme yok. Bilerek bir yerlere çarpıyorum ki herhangi bir kasma donma oluyor mu diye. Hiçbir kasma donma yok. Hatta şöyle yapayım. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Cidden sisteme bayıldım. Kapatıyorduk. Evet, şöyle kapatıyorduk. Air GPU'dan oynuyorum. Normal kendi bilgisayarımmış gibi oynuyorum GTA 5'i. Şöyle hatta inelim. Yok. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapacağım, merak etmeyin. Size etrafı da göstereyim. Bakın. Ciddi anlamda tertemiz. Anlatılıyordu bana. Anlatıldığı kadar varmış. Ya inşallah böyle sistemler artar. Kullanırız. Ben bu kadar bekliyor muydum? Beklemiyordum yani. Hatta exit diyelim. Şöyle bir çıkalım. Evet, şu an masa üstümüze döndük. Bakın, normal Air GPU masa üstümüze döndük.
Şunu da kapatalım. Mesela bir tarayıcı açalım. YouTube'a girelim. YouTube'dayım. Şu an hiçbir gecikme yok. Normal kendi bilgisayarımda gibi takılıyorum. Şöyle yapayım. Ondan sonra Steam'inize girin. Her şeyi yapabilirsiniz. Bilgisayar sizin emrinizde oluyor. Kapatmak için de şuradan Parsek'in disconnect diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Kapandı. Sonra da şu vardı ya bizim çalıştırdığımız, yaptığımız bütün sistemi. Burada da stop dediğiniz zaman şöyle stop'a basıyorsunuz. Stopping diyor. Yani bilgisayarını kapatıyorum diyor. Kesinlikle 5 yıldız. Net 5 yıldız. Muhteşem bir sistem. Şöyle ekranımızı da değiştireyim. Evet canlarım ciğerlerim. Yani Cloud Gaming beni ciddi şaşırtmaya devam ediyor. Bu sistemlerden bir tane daha kullanmıştım. Kanalda videosu var. Kanalda zaten Cloud'la ilgili her şey var. Yani yeni gelen arkadaşlar varsa kanalın videolarına göz gezdirebilirler. Kesinlikle aradığı bir şey vardır. Ama böyle bilgisayar verilen ve bayağı bilgisayarı kendi bilgisayarınmış gibi kullandığın sistemler beni çok heyecanlandırıyor. Her şeyi yapabilirsin. Sınırın yok. Deneyin. Deneme saati yok. Tek handikap bu. Yani saatlik ücretlerini ben size gösterdim. Seçtiğiniz sisteme göre saatlik ücretler değişiyor. Red Dead Redemption 2'de oynayabilirsin. GTA 5'te oynayabilirsin. Her şeyi oynayabilirsin. Ama dediğim gibi inşallah biz de rahatlıkla ulaşırız böyle sistemlere. Air GPU'yu bir inceler misin? İnceler misin? Air GPU'yu çok merak ediyoruz dendi. Ben de incelemek istedim. Göstermek istedim. Rahatlıkla söyleyebilirim ki inanılmaz stabil. Net bir şekilde kullanabilirsiniz. Başka da diyeceğim bir şey var mı? Yok. Yeni videoda görüşürüz. Yeni videoda da çok güzel bir Cloud Gaming sistemini tanıtacağım. Kütüphanesi inanılmaz geniş bir Cloud Gaming sistemini tanıtacağım. Umarım işinize yarar. Gerçekten seversiniz bu sistemi. Ben çok sevdim. Biraz daha kurcalayacağım. Herhangi bir sorunuz olursa yorum atmayı, Discord'a gelmeyi de unutmayın. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.